Everybody's talking. Everybody's talking at me, but I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. And the morning light rocks me, rocks me. And the morning light rocks me, rocks me. We're like lost sheep in the wilderness. Oh, how quickly we forget. When our love is gone, where do we go wrong? When our love is gone. Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. 10 gün boyunca Amerika'dayız. Bunun 4 günü New York'ta, 4 günü Los Angeles'ta, 2 günde Las Vegas'tayız. Sen devam etmek ister misin aşkım? Şu anda New York'un en işlek yerlerinden, bölgelerinden biri olan Times Square'deyiz arkadaşlar. İlayda'nın da dediği gibi burada 4 gün geçireceğiz. Umarım keyifle izler ve kanalımıza abone olursunuz. Teşekkür ediyoruz. İyi seyirler. İyi seyirler. Evet, evimize geldik. 2+1 bir ev burası. Airbnb'den kiraladık. New York bölgesinde bulunuyor. Toplamda 3 gece $500 ödedik. Burası da mutfağımız. Odaları gösterecek olursak böyle bir geniş yataklı bir odası var. Bir tane de arkada odası mevcut. Burası da banyomuz. Geniş bir terasımız var. Manzaramız bu şekilde. Biraz dinlenip bir şeyler yedikten sonra gezmeye başlamayı düşünüyoruz. İlk gün sabah kahvaltısı için Maman kafeye geldik. İçerinin atmosferi gerçekten çok güzeldi ve garsonlar çok ilgiliydi. Genel anlamda fiyat performans diyebiliriz. Biz burayı çok beğendik. They had a fellow named Waldo with a band you should hear. And while the folks all swayed, the band began to play. Kahvaltıdan sonra New York'un ikonik yapılarından biri olan Empire State binasını ziyaret ettik. Empire State binası inşaat sürecinde haftada ortalama 4,5 kat çıkılarak kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Yapımı 1 yıl 45 gün sürmüştür. Binanın 86. ve 102. katlarında yer alan gözlem terasları her yıl milyonlarca turisti ağırlar ve tüm New York'u kuş bakışı görme imkanı sunar.
İlayda ne yapıyorsun aşko adamların arasında? Şşt! Çabuk çık bakayım oradan. Sinir etme beni. King Kong bayağı It's the nearest thing to heaven we have in Europe. Shut up, State. I mean, I thought the Empire State Building was this way. Of course, it's that way. Bucky, you gonna ride that thing all day? Do something useful, will you? All right, we're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. Şu an Empire State'in 80. katındayız. Manzara gerçekten muhteşem. Biz 86. kata çıkacağız. 102. kata da çıkabilirdik. Orası için neredeyse 2 kat daha fazla ücret ödemeniz gerekiyor. 86. kat için kişi başı $44 ödedik. Müze de dahil buna bu arada. Çok az da olsa özgürlük heykeli buradan gözüküyor. Şöyle yakınlaştıralım. Şu ne köprüsü aşkım? O sonradan yapıldı. Bu saldırılardan sonra İkiz Kulelere yapılan saldırılardan sonra yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü diye geçiyor. Ha, World Trade Center diye geçiyor. Ha, Evet, sağımızdaymış doğrusunu yani. duydunuz. Zaten orası anıt oldu bu arada. 86. kata çıktık. Manzara bu şekilde. Evet, şu an Hudson Nehri'ni görüyorsunuz. Ve ileride de Central Park'ı görüyorsunuz. Central Park'ı gezmesi yaklaşık en az bir 5 saati alıyor diye biliyorum. Oldukça büyük bir park. Bizdeki Millet Bahçesi'ne benzer bir yapıya sahip. New York'ta şehrin altında yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda buhar boruları bulunuyor. Bu buhar boruları New York'un simgelerinden Empire State binası, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi gibi yaklaşık 2000 binaya ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere taşınıyor. Yer altındaki borulardan buhar sızdığı durumlarda ise mazgalların üzerine hem yayaların yanmasını hem de buharın trafiği etkilemesini önlemek için büyük turuncu ve beyaz renkli borular yerleştirilmiş. Manhattan'da 1880'li yıllarda yer altına inşa edilen bu sistem günümüzde hala aktif olarak kullanılmaktadır.
Instagram'da da sürekli gördüğümüz katta geldik. Normalde önünde çok fazla sıra olduğu söyleniyor ama havanın yağışlı olmasından kaynaklı biz geldiğimizde çok fazla sıra yoktu. İçerisi ama oldukça kalabalıktı. Çok aç olduğumuz için kişi başı birer tane söyledik ama içeriği çok fazla et olduğu için 2 kişiye bir tane yetiyor. Evet, şimdi siparişimizi Bir şey verdik. diyeceğim, bunun rengi çok farklı Samet. Bence millet pastrami yiyor. Yok aşkım, aynı işte. Thank you. Brisket. Bu şekilde tatmamız için ufak bir parça veriyorlar. Bu farklı bence. Ben pastrami alayım. Pastrami şu. What is this? This meat? Can we change one to pastrami? Yeah. Yeah. Koyuyorum bu. Biraz ekstra koyar inşallah. Mustard yap. Yeah. Thank you. 5 dakika sıra oluyormuş da yağmurdan dolayı herhalde. Anından siparişimizi verip işlerimizi aldık. Central Park'tayız. West kapısından girdik. Çok büyük bir park burası ve büyüklük açısından New York'taki en büyük 5. park olduğu söyleniyor. Ceroş nerede? Ceroş. Kuzum, mama vereceğiz zannediyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen ve en çok fotoğrafı çekilen yerlerinden biri. Ayrıca bu park Evde Tek Başına 2 filminden sahneler dahil olmak üzere birçok filmde yer almış. Lost in New York filminin sahneleri hepimizin aklına yer etmiştir. Aferin Bertu. Bravo. Tebrik ederim seni. Hadi çek şu yeşili ya. Ya kes önüne bak. Parkta toplam 21 oyun alanı ve çok sayıda açık hava spor salonu bulunmaktaymış. Hadi aşkım. Bu da gereksiz bilgi oldu. Gereksiz bilgi değil bunlar. Ağaçlar, geniş çimenlik alanlar, kayalar ve yaklaşık 10 göl ile faaliyet göstermek. Belediyemiz. Burayı bir daha alayım. Seçim kampanyası gibi oluyor. Bence New York'un göbeğinde böyle bir park olması güzel yani. New York'un savaşına baktığında. Değil mi? İnsanların metroları işediği, Çok kötü kokuyor bir kere, evet. böyle kirli, Yani pis bir New York'un şehir tam ortasında içinde. akciğerleri gibi bir şey bence burası New York.
Chinatown, Çin dışında yaşayan Çinli göçmenlerin oluşturduğu kültürel ve ticari merkezlere verilen isim. Dünyanın en bilinen Çin mahallesi Manhattan, New York'ta yer alıyor. Bu gördüğünüz mahalle Batı Yarımküre'deki en yoğun Çin nüfusuna sahip olan bölge. Ayrıca yol üzerinde size sürekli saat, cüzdan gibi ürünler satmaya çalışan sivil insanlarla karşılaşabilirsiniz. Gotik tarzı taş kuleleri ve çelik mimarisiyle ünlü Brooklyn Köprüsü'ne geldik. Buranın yapımı 1883 yılında başlamış ve yaklaşık 14 yıl sürmüş. Brooklyn Köprüsü, Manhattan ve Brooklyn'i birbirine bağlayan, çelik tellerin kullanıldığı dünyanın ilk asma köprülerinden biridir. Yapımında yaşanan ilk trajedi ise 1869 yılında henüz inşaat başlamadan önce John Roebling ayağını bir feribota çarptı ve tetanozdan hayatını kaybetti. Bayrağı devralan oğlu Washington Roebling inşaatı üstlendi. Ancak su altındaki kesonlarda uzun süre çalışan Washington, vurgun hastalığına yakalandı ve yatağa bağımlı hale geldi. Projeyi evinin penceresinden bir teleskopla izleyerek yönetti. Eşi Emily Warren Roebling, kocasının talimatlarını inşaat alanındaki işçilere ve mühendisleri taşıyan kilit isim oldu. Emily, zamanla mühendislik ve matematik hesaplarını kendi öğrenerek projenin gizli lideri haline geldi. 24 Mayıs 1883'te köprü hizmete açıldığında köprüden geçen ilk yaya tarihe bir saygı duruşu olarak Emily Warren Roebling oldu. Şimdi gördüğünüz gibi Dumbo denilen bölgeye geldik. Burası hemen Manhattan Köprüsü'nün alt kısmında bulunan bir fotoğraf çekim alanı. Birçok insan mezuniyet törenleri, işte düğün çekimleri gibi çekimleri burada gerçekleştiriyor. Evet, şu an Bobby's mekanına geldik. Burası yaklaşık 9.000 kişinin yorum yaptığı ve ortalama 4.4 puan alınan bir yer. Ben smoked salmon bagel söyledim. Samet summer omlet söyledi. Sizlerde neydi bu? Egg Benedict değil mi? Egg Benedict
söyledim Aynen, ben. söylediniz. Burası somon da var işte altında. Tuzlu bir patates. mekan açıkçası. Evet, biraz beklediğimizden tuzlu. Ortalama neredeyse $25 Bakalım tanesi. lezzeti Hatta nasıl? biz bir ara kalkmayı bile düşündük. Güç ve iyimserliğin sembolü olan ve New York'un önemli simgelerinden biri olan Charging Bull'a geldik. Burası 1989 yılında sanatçı Arturo Di Modica tarafından yapılmış. Heykel 1987'deki borsa çöküşünün ardından Amerikan ekonomisinin yeniden ayağa kalkma gücünü simgelemek amacıyla tasarlanmış. Milyonlarca ziyaretçi her yıl heykelin önünde fotoğraf çektirir. Özellikle boğanın burnuna ve boynuzlarına dokunmanın şans ve bolluk getirdiğine inanılır. Evet, şu anda da Harry New York'tayız. Birazdan helikopter turu yapacağız. Yaklaşık 15 dakikalık helikopter turu için, 4 kişi için bu arada $1000 ödeme yaptık. Dediğim gibi 15 dakikalık bir tur olacak. New York'un simgesel yerlerini gösterip ardından tekrardan şu arkamda gördüğünüz heliporta inişimizi gerçekleştireceğiz. Anam ya. Allah Allah ya. Alarmı çalıyor. Hayır. Arkamda görmüş olduğunuz heliporta inişimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Sıkıntı olmazsa. Evet, şu anda da bir tane helikopterin inişini görüyorsunuz. Door off olarak da seçenek mevcut. Door off olunca, yani ayağınızı aşağıya sarkıtacak şekilde oturabileceğiniz özelliğin olduğu helikopterlerde biraz daha fazla ücretlendirme oluyor. Açıkçası bizimkinde öyle bir seçenek yoktu diye biliyorum. Biz gidince göreceğiz. Amerika'nın simgesi olan özgürlük heykeli, dünyanın en çok tanınan anıtları arasında yer almaktadır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan heykel, 1884 ve 1886 yılları arasında inşa edilmiştir. Heykel aynı zamanda gözlem kulesi olarak da kullanılmaktadır. Bir kadın heykeli olan özgürlük heykeline modellik yapan kişinin kim olduğu konusunda farklı iddialar mevcuttur. Özgürlük heykeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 100. yılında Fransa'dan aldığı bir hediyedir. Bakır ve çelikten yapılma heykelin sağ eli bir meşale, sol eli ise bir kitabe tutmaktadır. Bakır malzemenin zamanla oksitlenmesinden dolayı heykelin rengi yeşildir. Heykelin başındaki 7 sivri uçlu taç, 7 kıtanın ve 7 denizin sembolüdür. Heykelin içinde 168 adet merdiven bulunmaktadır. Bu merdivenler tırmanılarak heykelin meşale tuttuğu sağ eline çıkılabilmektedir. Yeah, I'm out
up at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game that made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State, that's Voy a andar igual. Voy a andar igual. ¿Por qué? No voy a ganar nada. Para llevar. Está mejor, ¿está bien? Te tienen en video pidiendo perdón. Entonces, ¿sabes qué te pasa cuando te limpiaron? Yani bir tantuni değil ama Evet, şu anda New York'un en önemli simgelerinden görmeden ölmeyin denilen yerdeyiz. Çanta bina. Ertuğ'un ısrarla bizi saatlerce yürüterek getirdiği ve görmemizi sağladığı bu eşsiz bina karşınızda. Bu cadde üzerinde çok fazla bilindik lüks markalar da var. Hemen şurada Prada'yı görebilirsiniz. Çevir kamerayı. Nerede? Prada, hemen Prada. Ondan sonra şurada Chanel var.
Biraz şöyle çevirelim canım. Bulgari var. Var da var. Evet, bugün New York'taki son günümüz. Sabah kaldığımız yerden 11'den önce çıkış yapmamız gerekiyordu. Şu ekmek sırasını da çeker misin? Brazil. Turkey. Not Africa, come on man. Sonra 11'den önce çıkış yapmamız gerekiyordu. Uçağımız da akşam 9'da. Dolayısıyla bir tane locker, yani emanet dolabı bulmamız gerekiyordu. Havalan da yokmuş maalesef. Onun için arattık ve Bounce diye bir uygulamadan bir tane spor salonunun deposunu bulduk. 4 valiz için günlük $35 ödedik. Şimdi de onu almaya gidiyoruz. Pardon, yine daha düzmüş. İnşallah bir şey olmamıştır. Birazdan JetBlue firmasıyla New York'tan, daha doğrusu New Jersey'den Los Angeles'a uçacağız. Los Angeles New York'tan da, yani bu bulunduğumuz yerden de 3 saat daha geride. Biz zaten jet lag'i yeni atlatmaya çalışırken tekrardan bir jet lag yaşayabiliriz. Uçuşumuz yaklaşık 6 saat sürecek. Samet ve Ceren arkadaşlarımızla beraber bu tatilde birlikteyiz. Onlar da bize Dubai'den katılmıştı. Aşko.